Kuveyt Türk sunar. Şu an izlediğimiz yerel bir Afrika dansı değil, bir mevlid icrası. ...1800'lerden günümüze ulaşan bu mevlidin ismi Homo. Bildiğiniz gibi mevlid, Hazreti Muhammed'in doğumunu anlatır. Bu icra, Kur'an-ı Kerim'den kısa surelerin okunmasıyla başladı. Daha sonra ritim eşliğinde sadece insan sesiyle bir giriş yapıldı. Ve ritim gittikçe yükselerek hepimizi içine çekti. İskenderiye'de kurulan Rufailik tarikatıyla bağlantılı olan bu mevlid geleneği, önce Mısır'dan yakın doğuya gelmiş, sonra Endonezya ve Komor adalarına, oradan da nihayet Zanzibar'a ulaşmış. Kökleri Arap ve Afrika geleneklerine dayalı bu tasavvufi tören, bugün sadece Zanzibar'da yapılıyor. Sıraya dizilerek oturmuş bu gençler el ve kol hareketleriyle zikre ahenkle eşlik ediyor. Bakar mısınız? Bedenleri tıpkı okyanus gibi dalgalanıyor. Onları seyrederken zihnimiz de dalgalanmaya başladı. Acaba bu adaya İslam dini ne zaman ve nasıl gelmişti? İslamiyet'in bu adaya nasıl geldiğinin cevabını bulmak için Stone Town'dan çıkıp Zanzibar'ın güney kıyısındaki balıkçı köyü Kızımkazi'ye doğru yol alıyoruz. Bu köyde Doğu Afrika sahilinin en eski camisi ve Zanzibar'a İslamiyet'i getiren tüccarların kabirleri bulunuyor. Kızımkazi aynı zamanda Şef Kevser Çelikel'in yılın belli bir döneminde yaşadığı köy. Yol boyu geçtiğimiz bu mango ağaçlarının ise Osmanlı'ya uzanan ilginç bir hikayesi var. Bu ağaçları Sultan Bargaş'ın kuzeninin kızı Prenses Bikole diktirmiş. Dönemin en zengin kadınlarından biri olan Bikole, içinden bu yolun geçtiği Bungi köyündeki çiftliğinde yaşarmış. Bahçe işlerine oldukça meraklı olan Kole, Sultan Bargaş'a bu yola mango ağaçları dikmek istediğini söylemiş. Planlı ve güzel olması için o dönemde bahçeleriyle de nam salan Osmanlı İmparatorluğundan yardım istenmiş.
Osmanlı'da mango fideleriyle birlikte en iyi bahçıvanlarından birini Zanzibar'a göndermiş. Ve ortaya 3 kilometreyi aşan bu muhteşem mango yolu çıkmış. Mango ağaçlarının arasından geçerek köyümüze geldik. Şu anda Doğu Afrika'nın en eski camii olan Kızımkazi Camii'nin bahçesindeyiz. Adaya İslam'ı getiren ashabın ve tüccarların kabirlerinin bulunduğu bu camide 1000 yıldır ibadet yapılıyor. Afrika'dan Müslümanların özellikle Ramazan ayında zikir düzenlemek için buraya geldiklerini biliyoruz. Zanzibar, Doğu Afrika'da Ramazan ayını yaşayabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Nüfusunun %99'u Müslüman olan bu adaya İslam, 10. yüzyılda tüccarlarla gelmiş. Aynı yüzyılda Fars kökenli Şirazi Müslümanlar da adaya yerleşmiş. Onlarla birlikte yaşayan yerli halk da zamanla İslamiyet'i benimsemiş. O yıllarda Doğu Afrika'nın en önemli Müslüman sultanlığı olan Zanzibar, Cuma hutbelerinde Osmanlı halifesinin ismini zikretmiş. Aslında Zanzibar hiçbir dönem Osmanlı sınırları içinde yer almamış. Fakat arşiv belgelerinden bu iki sultanlığın bağının ne kadar kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Aralarındaki karşılıklı yardımlaşma ve hediyeleşme her dönem devam etmiş. Bugün adaya yerleşen çok sayıda Türk de hem bu tarihsel bağ sayesinde hem de Müslüman bir kültür olması nedeniyle burada kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Şimdi sizinle Kevser Çelikel'in bu köydeki evlerinden birine akşam vereceğimiz iftar için hazırlık yapmaya gidelim. Bugün Şef Binali'nin evindeyiz. Aslında ismi Nali. Burada yaşı büyük olan kadın ve erkeklere hitap ederken adlarının başına Bi eki getiriliyor. Binali, düğünlerde ve bayramlarda kalabalık gruplara yemek yapıyor.
Bu akşam da evinin yanı başındaki cami cemaatini ve medrese hocalarını iftara davet ettik. Aynı zamanda kendisi bu medresede genç kızlara Kur'an öğretiyor. İftar hazırlığında öğrencileri de bize yardım edecek. Bakın, biz gelene kadar malzemeleri hazırlayıp kazanın altını yakmışlar bile. Bugün pişireceğimiz balıklı pilavın içinde soğan, sarımsak, havuç, zencefil, tarçın, kimyon, zerdeçal ve kakule var. Yıkayıp süzülmüş pirinç beklerken soğan ve sarımsağı kavurduk, sonra havuç ve baharatları ekledik. Hepsi iyice kavrulduktan sonra pirinci ilave ettik. Tüm malzemeler Hindistan cevizi kabuklarıyla yakılan ateşin üstündeki bu kazanda pişecek. Balıkları ise önce kendi yağıyla kızarttık, sonra kendi suyunu çekene kadar bol limonla pişirdik. Ve pilavın içine eklemeden servis edeceğiz. Yanında demir hindi, baobab, hibisküs ve limondan oluşan ev yapımı bir meyve suyu olacak. Evet, nihayet pilavımızı demlemeye bırakabiliriz. İftar sofrasını hazırlarken Kevser Çelikele, Binali'nin öğrencileri de yardım etti. Şefimiz onlarla selfie çekip torunu Sare Betül'e gönderdi. Ve şimdi onun için ayırdığı bayram harçlığını masrafsız bir şekilde oğlunun hesabına geçirecek. Vakit yaklaştı. Misafirler gelmeye başladı. Bir Swahili sofrasını pilavsız düşünemeyiz. Burada pilav, hanenin maddi durumuna ya da o an elinde bulunan malzemeye göre pişiriliyor. Eğer evde içine katacak hiçbir şey yoksa, her bahçede olan Hindistan cevizi ağacının meyvesi toplanıp sütüyle pilav pişiriliyor. Yani bizim sade pilavımızda kullandığımız su yerine burada Hindistan cevizi sütü kullanılıyor. Zanzibarlılar sade pilava wali, içine bir şeyler koydukları haline ise pilav diyor. Tıpkı bizim pilav dememiz gibi. Bu kelime onlara da Farsçadan geçmiş. Biz bugün samakina pilav yani balıklı pilav yaptık. Bu pilav Balıkçı köyünde en çok tercih edilenlerden. Aynı zamanda tavuklusu da çok yapılıyor. Eğer etle yaparlarsa ona pilav değil, biryani diyorlar. Ve biryani burada bir şölen yemeği olarak en çok düğünlerde ve bayramlarda yeniyor. Pilavın yanındaki eşlikçi ise salata ve mevsim meyveleri. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Uzun zamandır gelip de ilk kez iftarda olmak benim için gerçekten çok farklı bir duygu. Köyümde
sevgili meslektaşım Binali'nin hazırladığı şahane pilavı hep birlikte yiyeceğiz. Zanzibar'daki iftarlarımızı adeta Sezai Karakoç'un Samanyolu'nda ziyafet dediği gök sofralarında yaptık. Müslümanları her yıl bir ay boyunca renkleriyle, sesleriyle, kültürleriyle, sahurda ve iftarda buluşturan bu şölen, bu gece son bulacak. Şimdi İstanbul'daki tüm mahyalarda elveda yazıyordur. Yarın güne tüm dünya Müslümanlarıyla birlikte bir çocuk heyecanıyla başlayacağız. Bu yılki gök sofralarından bize kalanlarla bayrama kavuşacağız. Kuveyt Türk sundu. Herkes kayda girsin. Fatih Cevahirioğlu yeni tasarımıyla modaya bir hava verdi.